Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da Suriye gündemini sizlere aktarmaya devam edeceğim kıymetli dostlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden Suriye son durum haritasına ilk başta bir göz atalım. Bugün artık beklenen şey gerçekleşti. Şükürler olsun Hama Esad işgalinden kurtarıldı. Haritada farklı bazı detaylar da mevcut. Son durum haritası şu an sizlerle. 5 Aralık 2024 tarihine ait güncel son durum Suriye haritası bu şekilde. Bazı takipçilerimiz önceki haritayı beğenmemişler. Ben de onlar için güzel yeni bir harita buldum. Renkleri tekrardan bilmeyen takipçilerimiz için aktarmak isteyeceğim. Yeşil renkli bölgeler kıymetli dostlar Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde olan bölgeler. Sarı bölgelerde YPG PKK terör örgütü bulunuyor. Kırmızı alanlarda ise rejim güçlerinin olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bugün odaklanmamız gereken ana nokta Hama şehri. Hama şehri bugün saat böyle 3.30-4 civarlarında kontrol altına alındı. Gerçekten de yaklaşık 2,5-3 gündür yoğun bir direniş vardı. Hani belki de rejim ilk defa doğru düzgün bir direnmeyi Hama kentinde göstermişti. Fakat Hama kentinde öğle saatlerinde rejim uçaklar olsun, helikopterler ne varsa kaçırmaya çalıştı. Ancak 2 adet helikopterin düşürüldüğü belirtilmekteydi. Zaten şu an görmektesiniz Suriye hattından gelen sıcak görüntülerde bunlar. Rejim güçleri daha fazla dayanamayıp sözde işte sivillere daha fazla zarar gelmesini istemediğimizden dolayı savunma hattımızı Hama'nın dışına çekiyoruz diye bir açıklama yaparaktan bugün ikindi saatlerinde Hama'dan çekilmişti. Devamında kıymetli dostlar tabi Hama'dan sonrası Allah izin verirse daha kolay olacak. Humus. Humus zaten Esad'la arası öyle çok iyi olan bir kent değil. Humus'ta yaşayanlar zaten başlı başına Esad'ın düşmanı desek pek de yanlış olmaz. Yani Humus'u Hama'dan daha kolay bir şekilde kontrol altına alacaklardır. Humus'tan sonra ise artık yavaş yavaş muhalifler Suriye'nin kalbine, Esad'ın kalbine, Şam'a doğru geçiş yapacaklar. Önümüzdeki günlerde özellikle de Şam hattına doğru bunun gibi süreçlerin yaşanması muhtemel. Tabi Türkiye'yi ilgilendiren özellikle de hani bu taraflar bizi o kadar da ilgilendirmiyor. Burası artık Suriyeli muhaliflerin işi. Kıymetli dostlar özellikle de şöyle bir Münbiç hattına inmek isteyeceğim. Münbiç'teki YPG PKK terör örgütü ile dün gece saatlerinde Milli Suriye ordusunun bir görüşme gerçekleştirdiği söylenmekteydi. Taraflar arasında Münbiç'ten çekilme konusunun görüşüldüğünü ve örgüt çekilmez ise Milli Suriye ordusunun Münbiç'e operasyon başlatacağı aktarılmaktaydı. Türkiye'yi ilgilendiren ana unsurlardan bir tanesi Münbiç, diğeri ise Aynel Arap. Aynel Arap'tan geçtiğimiz günlerde Rus kuvvetleri çekildi. Özellikle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında çekildiği bildirilmekteydi Rus güçlerin Aynel Arap'tan. Devamında ise Münbiç ve Aynel Arap şu an Türkiye için hayati öneme sahip, özellikle de muhaliflerin kontrol altına almasını canı gönülden istediğimiz bölgeler. Kıymetli dostlar Münbiç hattında 3 farklı seçenek var. Ya Suriye Milli Ordusu bölgedeki YPG PKK'ya operasyon düzenleyecek, kentin kontrolünü sağlayacak veyahut da kıymetli dostlar YPG PKK diyecek ki elinde sonunda bu şehri kaybedeceğiz, bari kayıp vermeden geri çekilelim diyecek ve yine Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne girecek Münbiç veyahut da son çare artık her şey tükendi, her şey kilitlendi mi? Bu sefer kıymetli dostlar devreye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gireceği söylenmekte. Zaten Milli Savunma Bakanlığı da özellikle de Münbiç konusunda oldukça hassas olduğunu sürekli dile getirmekte. Aynen Arap mevzusunda da yine bu dediğim şeyler geçerli olacak. Önümüzdeki günlerde görünen o ki HTŞ birazcık daha Şam tarafına doğru gidecek. Suriyeli muhalifler yani Türkiye'nin desteklemiş olduğu özellikle Türkmen muhalifler ise birazcık daha artık hani Aynel Arap Münbiç hattına sevk edilecek. En azından benim tahminlerim bu yönde. Hani Halep beraber kontrol altına alınmıştı fakat bundan sonra Şam'a kadar giderse HTŞ'ye gidecek. Ben yani özellikle Türkiye destekli güçlerin Şam'a gitmesini şu an doğru bulmamaktayım. Önceliğimiz var değil mi? Biz sınır hattımızda bir 30 kilometre uzunlukta bir hat oluşturacağız değil mi? Önce oraları bir temizleyelim. Yani Türkiye'den şöyle bir terör tehdidi arınsın. Daha sonrasında gidecek misiniz illa Şam'a? Münbiç'le Aynel Arap alınsın. Yine gidin HTŞ'ye desteğe. Yani benim görüşlerim bu şekilde. Devamında kıymetli dostlar tabii Suriye son durum haritasını sizlere aktardıktan sonra bugün sizler için belki de hani bilmiyorum bu haberi görenler var mı ama ilk gördüğümde
Yok artık ya dedim. Hani dedim işte şimdi eğlence başlıyor. Hani konu belli, izleyicilerinin hak etmiş olduğu çok özel bir haberle sizlerin karşısında olacağım. Şu vakte kadar özellikle de şimdi Suriye harekatı başladı. Gündemimizden uzaklaşan bir ülke vardı. Kimdi onlar? Yunanlar değil mi? Yahu adamlar peşimizi bir türlü bırakmıyor kıymetli dostlar. Bu sefer de Yunanlılar son yapmış oldukları haberlerinde ne dedi biliyor musunuz? Halep'te işte Türkler Türk bayrağı astı Halep kalesine. Fakat Halep'te yaşayan işte eski kökeni Yunanlılara uzanan bazı kişiler, Halep'te yaşayan sözde işte Hristiyanlar Yunanistan'dan yardım istemiş. Türkiye ve Türkiye'nin desteklemiş olduğu silahlı güçler bizi burada öldürecekler. Lütfen bizi kurtarın diye Yunanlardan yardım istemişler. Yanlış duymadınız. Halep harekatından Yunanistan onları gelecek kurtaracakmış. Detaylar bir karşımıza gelsin. Görmüş olacağınız üzere başlık belli. Yunan basınından Navtemporiki gidiyoruz. Navtemporiki son yapmış olduğu haberinde dedi ki Suriye cihatçıların tehdit ettiği Halep'teki Hristiyanlar Yunanistan'dan yardım talep ediyor denilmekteydi. Haberin detaylarına indiğimizde Türk yanlısı cihatçıların Suriyeli güçlerle şiddetli çatışmalarının yaşandığı bölgenin büyük bir bölümünün ele geçirilmesiyle birlikte Halep ve Sukaylabiyah gibi çevrelerin Hristiyan sakinleri de dramatik zamanlar yaşıyor. Hatta bölgedeki Rum Ortodoks vatandaşlar X ve diğer sosyal ağlar aracılığıyla yardım isteyen agresif mesajlar bile gönderiyor. Bölgedeki eski Yunan toplumundan küçük bir grup Rus güçleriyle birlikte cihatçıları Hama'nın kuzeyindeki Hristiyan bölgelerinden çıkartmak için savaşıyor. Sukaylabiyah'ta yıllardır cihatçıların bölgeyi işgal etmeye yönelik önceki tüm girişimlerinde direnen güçlü bir Hristiyan milis gücü oluşturulmuştu. İlginçtir ki Hristiyan dünyasından tek tepki Amsterdam'dan geldi. Hollandalı milletvekili Don Seder, Hollanda Dışişleri Bakanı'na Halep'teki Hristiyanların kaderi konulu bir soruyu yöneltti. Hristiyan Birlik Partisi üyesi Don Seder, Hollanda hükümetinden Türkiye destekli cihatçıların eline düşen Suriye kentindeki Hristiyanları korumak için önlem alınmasını talep etti. Sonuçta Halep'te Rum Levanten topluluğuna ait olduklarını gururla söyleyen çok sayıda Ortodoks Arap yaşıyor. Bu topluluğun üyeleri Hollandalı parlamentere X platformundaki paylaşımlarından dolayı teşekkür etti ve şunu sordular. Bu arada Yunan hükümeti neden bize yardım etmiyor, neden yaşananlara sessiz kalıyor? Hollandalı bir parlamenterin Yunanistan'ın kendisinden çok Yunan-Suriye Hristiyanları ile ilgilenmesi nasıl mümkün olabilir? Yunan Levanten topluluğunun üyeleri X üzerinde paylaştığı bir başka gönderilerde ise Yunanistan'dan yardım çağrısı istemekteydi. Diyorlardı ki Halep tarihsel olarak Orta Doğu'daki en büyük Yunan şehriydi ve şimdi Sukaylabiyah gibi diğer şehirler Türkiye tarafından desteklenen isyancıların saldırı tehdidiyle karşı karşıya. Yunanistan'ı bölgemizde yaşayan eski Yunanlıları korumak için Avrupa Birliği'ndeki diplomatik nüfusunu ve konumunu kullanmaya çağırıyoruz diye bu şekilde Suriye'de yaşayan Ortodokslar Yunanistan'dan yardım istemektelerdi. Hayda şu habere bakar mısınız? Şimdi ben de diyordum ki yemin ediyorum içimden geçirdim. Suriye'deki işte gelişmeler şu an gündem olunca ne zamandır diyordum işte Yunanistan gündeminden yani ilk defa belki de bu kadar uzak kalacağım. Yunanlarla alakalı bir haber aktarmayacağım. Diyordum ki yani adamlar geldiler bizi Halep'te de buldular. Suriye harekatında da buldular. Şimdi kıymetli dostlar özellikle de bir şehri sürekli ben zikrettim. Ne dedim? Sukaylabiyah. Sukaylabiyah ne taraf? Şimdi kıymetli dostlar Sukaylabiyah şu an aktif bir şekilde Hama'nın hemen böyle kuzeybatısında yer alan bir şehir. Haritada karşımıza bir gelsin. Acaba bu şehir şu an aktif olarak muhaliflerin eline geçti mi geçmedi mi hep birlikte bir öğrenelim. Daha sonrasında bu Sukaylabiyah ilişkin çok ilginç detaylar ulaştım. Sizlerle paylaşacağım. Sözde işte Ortodoks eski Yunanların yaşamış olduğu belirtilen Sukaylabiyah şehrinin şu an haritadaki mevcut konumu bu şekildeydi. Hemen böyle muhalifler Sukaylabiyah'ın sınır hattına dayanmışlar. Görünen o ki kıymetli dostlar önümüzdeki günlerde Sukaylabiyah'ta eğer ki Yunanistan'dan bir destek gelmezse muhaliflerin kontrol altına geçmiş olacak. Şaka değil kıymetli dostlar. Yani adamlar açık açık şu çağrıda da bulunuyorlar. İşte Yunanistan Sukaylabiyah'a asker gönderecekmiş. Bölgedeki muhaliflerle çatışacakmış. Sukaylabiyah'ı işte muhaliflere Türkiye'ye vermemeliymişiz. Orası tarihsel bir öneme sahipmiş onlar için. Adamlar Halep'i Yunan şehri yaptı. Yani adamlar şu vakte kadar baklavamızı, dönerimizi, neyimizi varsa çaldılar. En son bir de Halep'te Yunan şehriymiş. Duydunuz değil mi ya? Şimdi devamında şimdi bu Sukaylabiyah'ın geçmişine bir gidelim. Kıymetli dostlar hatırlar mısınız 2018-19 Cumhurbaşkanımız Erdoğan Ayasofya'yı camiye dönüştürmüştü. Ayasofya'da aktif olarak ibadet yapılabilir demişti değil mi? Tabi bu olay sonrasında dünyaya
ayaklanmıştı. Özellikle de Yunanlılar ne yapacağını şaşırmıştı. O kadar ne yapacaklarını şaşırmışlar ki kıymetli dostlar, 2020 tarihli bir haberi şu an sizlerin karşısına getireceğim. Sukayla Biyan önemini bu kez farklı bir şekilde anlayacağız. Öncelikle tarihe bir dikkat edelim. 29 Temmuz 2020. Başlıkta ne yazıyor? Suriye, Türkiye'yi protesto etmek için Rusya'nın yardımıyla Ayasofya'nın minyatür replikasını inşa edecek. Haberin detaylarına indiğimizde Suriye'deki Beşar Esad yönetimi Türkiye'nin Ayasofya'yı müzeden camiye çevirme kararını protesto etmek amacıyla Ortodoks Rum nüfusunun yoğun olduğu Hama kentine bağlı Sukayla Biyah'ta Ayasofya'nın minyatür replikasının inşa edileceğini ve bu konuda Rusya'nın desteğini aldıklarını açıkladı. Desenize Yunanlılar replika Ayasofya'yı da bize kaptıracak büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde. Muhaliflerin bu bölgeye bir operasyon düzenlemesi de muhtemel. Şu vakte kadar adamların derdi Hama'ydı. Yani şu an Sukayla Biyah'ın bağlı olduğu Hama şehri kontrol altına bugün itibariyle alındı. Sukayla Biyah da önümüzdeki günlerde inşallah muhalifler tarafınca kontrol altına alınacak ve Ayasofya'nın replikasını da yine Türkiye devleti bir şekilde kontrol altına alacak dolaylı olarak. Yani bu Yunanlıların bizden çektiği ne? Tabi bunlar şimdi hepsi değil. Tüm Yunan halkı değil kıymetli dostlar. Bunlar birazcık daha hayal aleminde yaşayanlar. Gerçekleri gören Yunanlılar da var. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Haber mi karşımıza gelsin? Yunan basınından karşımıza çıkan bir başka haber. Yani bunlar en azından birazcık daha gerçekçi. Diğerleri gibi öyle rüyalarda gezmiyor. Onlar Halep'e Yunanistan destek göndersin carçut diyor ya. Burada ne demiş mesela başka bir Yunan basını? Türkiye'den yeni zorluklar, gece geleceklerini söylediklerinde ciddiler. Türkiye hiç çekinmeden provokasyonlarına devam ediyor demekteydi. Tabi özellikle de şimdi son dönemlerde Türkiye hani hep bir ifade kullandı. Gece geliriz, bir gece ansın geliriz diyordu ya. İşte Yunanlar da kıymetli dostlar, Türkler Halep'e karşı da sürekli bir gece geliriz dediler Esad'a ve sonunda bir gece gidip Halep'i fethettiler ve oraya Türk bayrağını astılar. Haberin devamında da Türkler Halep'e bayrağı astı. Acaba bize de sürekli bir gece geliriz ansızın diyorlar, sıra bizde mi? Böyle demektelerdi. Bunlar birazcık daha gerçekçi konuşan tayfaydı. Altına bayağı doldurmuşlar. Türkler nereye bir gece ansın dedilerse geliyorlar. İnşallah sıradaki Yunanistan değildir diye de Yunanlar kendi korkularını dile getirmişlerdi. Yani kıymetli dostlar, her ne kadar Suriye harekatıyla uğraşsak da şu günlerde Yunanlı komşularımız bizi orada da rahat bırakmıyorlar. Dediğim gibi çok dikkat çekici haberlerdi bence. İnşallah daha önce görmemişsinizdir de ben gibi ilk görünce şaşırmışsınızdır. Haber olan takipçilerim de gerçekten sıkı Orta Doğu takipçisi oluyorlar. Yani ben onları da şimdiden tebrik etmek istiyorum diyorum ve sosyal medya haberleri bize de şöyle bugün kısaca bir göz atalım mı? Detaylar bir karşımıza gelsin. Geçtiğimiz günlerde Suriyeli muhalifler çok güzel bir hediye paketi yakalamışlardı sağ hattında. Neydi bu hediye paketi? Rus yapımı çok özel radar sistemi olan Podnet K1. Yani hatasız, boyasız, gerçekten de cıncık gibi muhalifler tarafından ele geçirilmişti. Eminim ki bu olaydan sonra herkesin aklına iyi işte ne güzel Rusların bu yaklaşık 5 milyon dolar olduğu söylenen radar sistemi Türkiye'ye getirilsin. Aselsan'da şöyle Ankara'da güzelce bir incelensin. Yani bu herkesin aklından geçmişti. Kıymetli dostlar, bu bizim aklımızdan geçti fakat bir de Amerikalıların aklından geçmiş. Amerikalılar da yakından takip ediyorlar. ABD basınından The War Zone yapmış olduğu haberinde diyordu ki işte Türk istihbaratına buradan çağrıda bulunuyoruz. Türk istihbaratının gücü o yeni yakalanan radarı, Rus radarını oradan çıkartmaya yetebilir. Biz işte daha önce Ukrayna-Rusya savaşında 2 sefer bu radarla baş başa kaldık fakat ikisinde de Ukrayna kuvvetleri etkisiz hale getirmişlerdi bu radarı. Yani Amerikalılar biz inceleyemedik bu radarı, doğru düzgün elimize geçmedi. Fakat Türk istihbaratı eğer ki Suriye'den bu radarı çıkartırsa ABD olarak biz bunu inceleriz. Daha sonrasında Ukrayna savaş sahasında Rusların bu önemli teknolojisini engelleyebiliriz diye haber geçmektelerdi. Ama bir şey diyeyim mi? Bu olay bana bir yerden tanıdık geldi. 2019 yılına bir dönelim. Libya'ya gidelim mi? Libya'da hatırlanacağı üzere Panzer sistemleri yine böyle hatasız boyasız cıncık gibi Libya savaş sahasında yanlış hatırlamıyorsam Tarhune bölgesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından ele geçirilmişti. Daha sonrasında iddialara göre Amerikalılar Almanya'daki Ramstein hava üssüne bu Panzer'i Türkiye'ye ricada bulunaraktan incelemek için göndermişti. Bu olayda bunun bir benzeri. Tabii o dönemki ABD-Türkiye ilişkileriyle bu dönemki ABD-Türkiye ilişkilerini kıyaslayacak olduğumuzda artık yorumu sizlere bırakıyorum. Sizce böyle bir şey gerçekleşir mi? Artık şu kesin. Bu Rusların işte Podnet K1, bu radar sistemi artık büyük ihtimalle zaten Türkiye'ye gelecek de
Ankara'da mı kalacak bu radar sistemi veyahut da Ankara'dan Washington'a mı gidecek veyahut da Ankara diyecek ki bizim tamam işimiz bitti, alın bir de siz bakın. Bu da mı olacak? Artık bundan sonrası ülkeler arası diplomasiye bakacak ama bu radar sistemi Suriye'de bırakılmaz. Muhalifler de zaten bu radar sisteminden pek anlamaz. İşlerine de yaramaz. Çünkü niye? Radar sistemi ne yapıyor? İşte füzeleri, İHA'ları yaklaşık 300-500 kilometre içerisindeki tüm işte her şeyi tespit ediyor. Ne oluyor? Hava savunma sistemlerine bu verileri aktarıyor. Daha sonrasında S-300'ler, S-400'ler atış gerçekleştiriyor. Elinizde füze sistemi var mı? Yok. Radarla ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamayacaksınız. Bundan dolayı zaten bu ürün muhaliflere bir katma değer de katmayacağından ötürü Türkiye illaki bu konuda gerekeni yapacaktır diyorum ve bugünkü haberlerimizde sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.